1930'lu yılların Almanya'sında bir devlet insanı yeniden tanımlamaya karar verir. Kim yaşayacak, kim çalışacak, kim yok edilecek? Zurückgerissen von einem politische Soldaten tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. Bu kararların hepsi bir laboratuvar masasında alınır. Ve o masalarda yazılan şey insanlık tarihinin en karanlık kırılma noktalarından biri olur. Ben gazeteci yazar Mehtap Erel. Bugün dünya gündeminde Epstein dosyası var. Güç sahibi insanların hayata, insanlığa nasıl zarar verebildiğine dair en korkunç örneklerden biri. Kapalı kapılar ardında yürütülen karanlık dosyalar, kurtarılamayan küçük hayatlar. Önümüzdeki haftalarda Epstein dosyası ile ilgili bütün detayları burada size anlatacağım. Ancak bu hafta sizi farklı bir döneme, farklı bir ülkeye götüreceğim. Mağdur öznesi yine çocuklar. Tarih değişiyor, yöntem değişiyor ama istismar edilen taraf çoğu zaman aynı kalıyor. Nazi döneminde ikiz çocukların sistematik olarak ayrıldığı, ölçüldüğü karanlık bir döneme gidiyoruz. Doktor Mengele dosyasına. Gelin önce hep beraber Hitler dönemine bir göz gezdirelim. 1933-1945 tarihleri arasında kurulan Nazi Almanyası dönemine gidiyoruz. Adolf Hitler dönemindeki Almanya insanları kemiklerine, kimliklerine ve kökenlerine göre sınıflandırıyordu. Saf ırk ideolojisi bilim kisvesi altında devlet politikası haline getirildi. Öjeni, kalıtım, genetik üstünlük. Ve bu ideoloji toplama kamplarında tıp adı altında yönetilen karanlık deneylere dönüştü. Ve bu deneylerin başında ölüm meleği lakaplı bir isim vardı. Josef Mengele. Birazdan bu lakabın neden verildiği çok net anlaşılacak. Şimdi Josef Mengele kim? Ona bir bakalım. Josef Mengele Auschwitz'te SS doktoru olarak görev yapıyor. Yani Schutzstaffel doktoru. Schutz koruma demek. Staffel birlik, tim, filo anlamına geliyor. Ölüm meleği ismi ona mahkumlar ve denekler tarafından veriliyor. Josef Mengele Auschwitz toplama kampında gelen trenleri karşılıyor. Bu trenlerin içi etraftan toplanan mahkumlarla dolu. Mahkumlar dediğimizde Almanların gereksiz kabul ettiği insanlar. Bu insanlar trenlerle toplama kampına geliyorlar ve doktorlar, subaylar, askerler toplama kampında bu insanların trenlerden inişini bekliyor. Trenlerden inerlerken Josef Mengele anlatılan tanık ifadelerine göre yüzünde keyifli bir gülümsemeyle böyle durup insan seçiyor. Mengele yüksekçe bir yerde duruyor. Bir tarafa işaret ettiğinde mahkumların zayıf, sağlıksız, yaşlı olanları o tarafa gönderiliyor. Orada öldürülüyor, gaz odalarına gönderiliyor ve yakılıyor. Diğer tarafa işaret ettiğinde göreceli olarak daha sağlıklı olduğunu düşündükleri mahkumlar çalışmak üzere kenara ayrılıyor. Trenler boşalırken zaten yaşlılar ve çocuklar çok hızlı bir şekilde çalışamaz kabul edilip eleniyor ve öldürülüyor. Bu kalabalığın içinde Mengele'nin özellikle ilgisini çeken, dikkatini çeken ayrı bir grup var. Bunlar çingeneler, ikizler ve cüceler. Bu insanları deneylerinde kullanmak üzere kenara ayırıyor. Dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich dass über alle Personen über Sprachungsberg hinweg, das glaube ich und das weiß ich. Tanıklıklarda ve araştırmalarda trenlerden inenlerin arasında ikiz olduğu fark edildiğinde ayrı bir prosedür uygulandığı anlatılıyor. İkizler diğerlerinin arasından ayrıldığında özel bir ilgi başlıyor. Fakat bu özel ilgi hayatta kalmayı garanti etmiyor, sadece ölümü başka bir odaya erteliyor. Çünkü Mengele'nin kamp içindeki araştırma takıntısının en büyük merkezi ikizler.
Elbette bu kamp içindeki deneylerin ikizlerle sınırlı kalmadığını biliyoruz. Mengele Nazi ırk teorisini sıkı bir şekilde destekliyordu. Yahudilerle Çingeneler arasında da hastalıklara yatkınlığı göstermeyi amaçlayan geniş bir yelpazede deneyler, çalışmalar yapıyordu. Fiziksel anormallikleri belgeleyerek kan ve doku örnekleri alarak Yahudi ve Çingene kanının dejenerasyonu ile ilgili ortaya ispatlar koymaya çalışıyordu. Denek olarak gördüğü insanların pek çoğu çalışmaları kolaylaştırmak adına otopsi yapmak üzere kasıtlı olarak öldürülüyordu. Tanıklardan Vera Alexander şöyle bir şey anlatıyor. Doktor Mengele 2 tane kız çocuğunu alıyor. Bunlar ikiz. Bunları sırt sırta dikiyor. Burada amacı yapışık ikiz yaratmak, yapışık ikiz oluşturmak ve onların üzerinde çalışmalar yapmak. Fakat çocuklar tabii ki bu süreci kaldıramıyorlar, dayanamıyorlar, kangren oluyorlar ve hayatlarını kaybediyorlar. אחד הייתה בהיריון, לקחו סכין, גילו חתכו לה, יצא לתנו חתכו את הילד גם. Peki, neden ısrarlı ikizler? Nazi ideolojisinin merkezinde kan fikri var. Bu anlayışa göre insanı insan yapan ahlakı, etik kuralları, yaşam tarzı şekli değil. Doğuştan taşınan genetik miras. İkizler de bu sapkın biyolojik kader anlayışının laboratuvar malzemesi oluyor. Mengele'nin mantığına göre olaylar nasıl işliyor? Ölüm meleği Mengele diyor ki aynı genetik özellikleri taşıyan 2 tane ikize farklı işlemler uyguladığım zaman sonuçlar karşılaştırılabilir ve ben buradan ari ırk üretebilirim. Şöyle yapıyor. İkizlerden bir tanesine bir enfeksiyon enjekte ediyor, diğerine etmiyor. Organlarının durumunu, çöküşünü, çalışmasını karşılaştırıyor. Veya birine bir mikrop veriyor, diğerine vermiyor. Birinin bir yerini kesiyor, diğerini kesmiyor. 2 denek arasında karşılaştırmalar yapıyor. Buradaki sıkıntı, buradaki fark şu, bu çalışmalar gönüllü değil. Yani şunu demek istiyoruz. Bu bir tıbbi çalışma değil. Bu koruyucu değil, tedavi amaçlı değil, bir aşı bulmak için değil. Bu tamamen ari bir ırk yaratabilmek için yapılan deneysel, etik dışı işler. Ve çocukların hayatta kalıp kalmaması durumu da bir mesele değil. Çünkü onlar bir takım laboratuvar malzemeleri ve denekler. İkiz çocuklardan yaklaşık 3000 ikiz çocuk, yani 1500 çift bu çalışmalara dahil ediliyor ve ölüm oranları maalesef çok yüksek. Bu çalışmalar bittiğinde yaklaşık 200 çocuk, 200 ikiz hayatta kalıyor. Bunlar öyle deneyler ki sağ çıkmak neredeyse mucize. Bu deneylerin içinden sağ çıkan mucize çocuklardan bir tanesi Eva Moses Kor. 1940 yılında henüz 10 yaşındayken kız kardeşi Miriam'la Auschwitz'e gönderilir. Yanlarında anneleri de var. O bahsettiğimiz içi insan dolu trenlerin geldiği ve insanların trenlerden indiği ve rampa diye adlandırılan yer var ya, işte orada annesi ve kız kardeşiyle trenden iner. Never saw them again. We were holding on to mother for dear life. A Nazi was running in the middle of that selection platform, yelling in German, "Twins, twins." He noticed us and demanded to know if we were twins. And my mother asked, "Is that good?" And the Nazi said yes. My mother said yes. At that moment, another Nazi came, pulled my mother to the right. We were pulled to the left. We were crying. She was crying. I never even said goodbye to her. Şimdi gelelim bu korkunç deneylerin nasıl yapıldığına, ki bunları Iva'nın ağzından da dinleyeceksiniz. Şimdi zaten ikizlerin ayrıldığından bahsetmiştik. Bundan sonraki süreçte ilk yapılan işlem bu çocukları numaralandırmak oluyor. Bunları bir yere alıyorlar, çırılçıplak soyuyorlar. Bütün saç renkleri, kiloları, dişleri, kafa tasları ölçülüyor. Tek tek bütün uzuvlarının ölçüleri yazılıyor. Göz renkleri, kiloları, her şeyleri kayıt altına alınıyor. Ve bu çocuklar düzenli olarak yan yana sıralanıp dizilip tekrar tekrar sayılıyorlar, ölçülüyorlar. Mengele would count us every morning, and he wanted to know how many guinea pigs he had this day. Bu çocuklar artık birer insan değil, birer laboratuvar deneyi kod numarası haline geliyorlar.
Burada amaç iki çocuk arasındaki, ikizler arasındaki en ufak bir farklılık varsa bunu tespit edebilmek. Bundan sonraki aşamada çocuklardan kan alımı başlıyor. Fakat bu kan alımı o kadar sık aralıklarla ve o kadar çok miktarda oluyor ki çocuklar her geçen gün daha da güçsüz düşüyor. Zaten beslenemiyorlar bir yandan da doğru düzgün. Daha da güçsüz düşüyorlar, daha da zayıflayıp soluyorlar. İki tüp yan yana getiriliyor ve her anlamda çocukların kanları hem görsel olarak hem mikroskop altında karşılaştırılıyor. On alternate days, Tuesday, Thursday, Saturday, they would take us to a blood lab. They would tie both of my arms, take a lot of blood from my left arm, and give me a minimum of 5 injections in the right arm. The content of those injections we didn't know then, nor do we know today. Bir aşama daha var. Bu aşamada iki çocuk yan yana ikizler getiriliyor ve bunlardan bir tanesine enjeksiyon yapılıyor. Mikrop enjekte ediliyor. Ve bir tanesi hasta denek, bir tanesi sağlıklı denek olarak ikisi birden incelenmeye başlıyor. Burada ateş yükseldi mi, düştü mü, sağlıklı denekte tepki veriyor mu, vermiyor mu, bunların hepsi kayıt altına alınıyor. Burada kayıt altına alınmayan tek şey çocukların çektiği acı. Bu süreçte tabii çocuklar güç kaybederler, hayatta zor kalır hale gelirler, hatta çoğu zaman su içmeye bile sürünerek giderler. And crawling to reach a faucet with water at the other end of the barrack. And as I was crawling, I would fade out in and out of consciousness, telling myself, I must survive, I must survive. Mengele'nin renkli göz takıntısı vardı. Çünkü bunu ağrı yıkla kafasında işlemişti. Dolayısıyla çocukların gözleri üzerinde de çeşitli deneyler yapıyordu. Çocukların göz rengini değiştirebilmek için döktüğü kimyasallar çocuklarda görme kayıpları, yanma, şiddetli ağrı, hatta pek çok zaman görme kaybıyla sonuçlanıyordu. İkizlerin üzerinde cerrahi deneyler de yapılıyor. İki çocuk da kesiliyor, üzerlerinde çalışılıyor. Çocuklarda enfeksiyon oluşuyor. Fakat bu çocuklardan bir tanesini iyileştirmeye yönelik üzerinde çalışıyorlar, diğerinin üzerinde çalışmıyorlar. Bekliyorlar bakalım kendi kendine ne olacak, iyileşebilecek mi? Yani anlayacağınız ikizlerin bedeni laboratuvara dönüşüyor. Bu korkunç olayları yaşayan insanların öldükten sonra rahat edeceğini düşünebilirdik ama öyle olmuyor. Ölen ikizlerden bir tanesinin bedeni açılıyor, organları inceleniyor ve kardeşiyle karşılaştırılıyor. Şimdi ilk başta bu çocuklar ikiz oldukları için, deneyler için ayrıldıklarında tabii ki şanslı olduklarını düşünüyorlardı. Çünkü ayrılmayanlar gaz odalarına götürülüp öldürülüp yakılıyordu. Bunlar diğerlerine göre başta da söylediğimiz gibi daha güzel besleniyordu. Ağır işlerde çalıştırılmıyordu. Fakat hızlı bir şekilde bu yaşadıkları durumun aslında kendileri için bir avantajı olmadığı ortaya çıktı. Doktor Mengele o kadar korkunç bir insandı ki kendisiyle ilgili iddialar bunlarla da sınırlı kalmıyor, tahmin edebileceğiniz gibi. Şimdi tanıklıklar ve tanıkların anlattıkları var. Macar jinekolog Doktor Giselle Pearl, Mengele ile ilgili anılarında şöyle bir şeyden bahsediyor. Laboratuvarında çalışmalar, vahşi çalışmalar yaptıktan sonra ellerini yıkamaya karar veriyor. Çantasında sürekli taşıdığı parfüm kokulu bir sabunu var. Sabununu çıkarıyor, yüzünde keyifli bir gülümsemeyle az önce yaptıkları ile ilgili en ufak bir rahatsızlık hissetmeden, hatta ıslık çalarak ellerini her seferinde parfüm kokulu sabunuyla yıkadığını söylüyor. Aynı şekilde bir başka tanıkta şöyle bir ifadesi var. İkiz bebek dünyaya getirmek için kadınların üzerinde çalışmalar yapıyor. Kadınlar doğum yaptığı aşamada doğan bebeğin ikiz olmadığını gördüğünde çok sinirleniyor ve doğan bebeği anneden aldığı gibi fırına atıp yakıyor. Mengele'nin gözlerle, göz rengiyle ilgili takıntısını söylemiştik. Bir başka görgü tanığı, Mengele'nin üzerinde çalıştığı insanların gözlerini çıkarıp duvarına sanki kelebekler böyle iğneliyorlar ya kelebekleri,
o şekilde laboratuvarının duvarına gözleri iğnelediğini anlatıyor. Çekoslovakya'daki Nazi gettosundan gelen Ruth Elias şöyle bir anısını anlatıyor. Auschwitz Nazi kampına geldiğimde hamileydim. Orada doğum yaptım. Çok sağlıklı, sarışın, beyaz tenli, kilosu da iyi, sağlıklı bir bebek dünyaya getirdim. Bebeğim dünyaya gelir gelmez Doktor Mengele anne sütü almayan ve hiçbir şekilde beslenmeyen bir bebeğin ne kadar süre kendi kendine hayatta kalabileceğini test etmek için göğüslerimin bağlanmasını emretti. Yine Çekoslovak bir doktor olan ve Mengele ile çalışan bir diğer kadın doktor, yavrumun, bebeğimin ızdırapları ve ağlamaları karşısında dayanamayarak ağır dozda morfin verip bebeğimi kurtarmak için öldürdü. Şimdi Mengele'ye ne oldu? Savaş bitti. Kamplar dağıtıldı, belgeler yakıldı ve Doktor Mengele ortadan kayboldu. 1945'te Almanya'dan ayrıldı. Sahte kimlik kullandı. Önce Arjantin'e, sonra Paraguay, sonra da Brezilya'ya geçti ve yıllarca saklandı. 1960 yılında Adolf Eichmann yakalanınca Mengele korktu, kendisine de iyice yaklaştıklarını fark etti ve tekrar yer değiştirdi. Peki Adolf Eichmann kimdi? Kısaca onu da hatırlatalım. Adolf Eichmann bu bütün kamplara insanları topluyorlar. Oradan böyle trenlerle geliyorlar. Trenlerden inen insanlar sağlıklılar ve hastalar diye ikiye ayrılıyorlar. Sağlıklılar çalıştırılıyor. Hastaların hepsi önce gaz odasına götürülüyor, gaz veriliyor. Sonra yakılarak öldürülüyor. Bütün bu sistemi kuran adam. Bu yakalanınca Mengele paniğe kapılıyor ve tekrar kimlik değiştirip yer değiştiriyor. 1979 yılına kadar yakalanmıyor. Peki 1979'da yakalanıyor mu? Hayır. Yaşadığı yerde Brezilya'da yüzerken denizde felç geçiriyor ve boğularak ölüyor. Doktor Mengele hiçbir zaman hakim karşısına çıkmıyor, suçlarından dolayı yargılanmıyor, kendisine yaptıklarından dolayı hesap sorulamıyor. Yıllar sonra oğlunun verdiği bir röportajda babasının ölümünün ardından babasının yaptıklarından dolayı hiçbir zaman pişman olmadığını öğreniyoruz. Bilim adına yapılan bu vahşet bir ilerleme getirmedi. Yalnızca gücün etik dışına çıktığında nasıl bir vahşete dönüşebileceğini gösterdi. Geriye tek bir gerçek kaldı. Etikten çıkan güç ilk darbeyi daima en savunmasız olanı indirir. Bugün dünya gündemini meşgul eden Jeffrey Epstein dosyası da Doktor Mengele'nin deneyleri de bize şunu gösteriyor. Yöntemler, mekanlar değişir. Üniformalar gider. Ama güç denetimsiz kaldığında olan zayıfları olur. Karanlık belki kendini birebir tekrar etmez ama farklı yüzlerle mutlaka geri döner.